Tarihteki gizemli olayları incelemeye devam ediyoruz. Antikythera mekanizması. Antikythera mekanizması adını Yunanistan'ın güneyinde yer alan Antikythera adasından alır. 1901 yılında adanın kuzeydoğusunda yapılan bir araştırma sonucu bulundu. Ahşap çerçeve içerisinde ve birbiri içine geçmiş farklı parçalardan oluştuğu keşfinden bir süre sonra anlaşıldı. Fakat sonra 3 ayrı parçaya ayrılarak 1902 yılında Yunan arkeologları tarafından incelendiğinde bir dişli sistemi barındırdığı ortaya çıkarıldı. 2008 yılında Cardiff Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı bu mekanizmayı röntgenliyorlar ve parçaları daha iyi anlamaya başlıyorlar. 82 adet parçaya ayırabilecek kadar mekanizmayı detaylandırmayı başarıyorlar. Bu mekanizmayla Güneş'in ve Ay'ın hareketlerini takip ettikleri, Ay'ın elips şeklinde yörüngesi olduğunun farkında oldukları, Ay ve Güneş tutulmalarını tam olarak hesaplayabildikleri anlaşıldı. Dış çerçeve Mısır takviminin 3 sezonunu Yunan adlarıyla gösterir. Ay döngüleri de yine ön yüzeyinde sergilenir. Diğer yüzeyinde ise Güneş tutulmaları ve 4 yılda bir yapılan olimpiyat tarihini gösterdiği belirtiliyor. 37 adet iç içe geçmiş bronz dişliler ve arkalarında irili ufaklı mekanizmalar sayesinde bu hesapları gösterdiği için ilk analog bilgisayar olarak adlandırılıyor. Üstelik M.Ö. 205 ila 60 arasında bir zaman döneminde yapıldığı tahmin ediliyor ki bu durum mekanizmayı daha ilginç kılıyor. 2022 yılında yapılan bir çalışma mekanizmanın ilk kalibrasyon tarihinin M.Ö. 178 yılı olduğunu söylüyor. Mekanizmanın bilinen tüm parçaları şu an Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde yanında çalışır bir kopyası ile sergileniyor. Şemsel Marif 13. yüzyılda Ahmet Albuni tarafından hazırlanan Büyü ve Ruhsal Ayinler kitabı olarak tanımlanır. Kitap 2 ana bölümden oluşuyor. İlk kısmında sayı ve harf kombinasyonları tanıtılıyor ve bu kombinasyonlarla ilgilenen konu hakkında sihirli şekiller oluşturulabileceği anlatılıyor. Yazar sadece bu şekiller oluşturulduğunda cinlerle, meleklerle ya da kutsal ruhlarla iletişime geçilebileceğini belirtiyor. İslam dünyasında korku yarattığı ve karmaşaya sebep olduğu gerekçesiyle kullanımı kısıtlanmış ya da tamamen yasaklanmıştır. Buna rağmen orijinal kopyalarını barındıran birçok örnek dünyanın her yerinde mevcut. Kuveyt'te arkadaşından bu kitabı alıp okumaya başlayan bir adamın okudukça etrafında nefesler hissettiği ve sesler duyduğu anlatılır. Cinleri içeren 5 ayrı sayfayı okuduğunda ise kapısının çaldığı tuhaf görünümlü ihtiyar bir adamın kitabı okumasını bırakması gerektiği söylenir. Kitabı arkadaşına götürüp almasını istediğinde arkadaşı kitapta yırttığı 5 ayrı cin sayfasının kitapta olduğunu görür. Adam gittiği her yerde bu yaşlı adama bir biçimde rastlar. Yaşlı adam iletişime geçmez, sadece gözler. Yine başka bir anlatıda cinlerle evlilik ritüeline inanmayan bir okuyucu ritüeli gerçekleştirir. 3 gün içinde evinde sesler ve hareketler olduğunu görür. Bundan 5 sene sonra gerçekten sevdiği biriyle evlenir fakat karısı ve akrabaları gizemli şekillerde ölür. Buna benzer birçok hikaye anlatılıyor. Bu yüzden orijinal kopyalar kaldırılmaya çalışılıyor. Osmanlı'da da müneccimbaşının bu kitaptaki yöntemle tılsımlı giysiler hazırladığı, hükümdar ve ailesinin bu giysilerle kötülüklerden korunduğu da söylenir. Ayrıca gömleklerde Beduh adı verilen ve Hızır'a benzetilen bir varlığa da dikkat çekiliyor. Beduh, yarı tanrısal ve Hızır gibi görünmez bir varlık. O yüzden çokça kullanılmış.
En çok aşk, muhabbet, sevgi bağı temalarıyla yan yana görüyoruz bu varlığı. Bir yandan da sebepsiz yere kapılınan korkuyu gidermek, iltihaplı ve ateşli hastalıkların tedavisinde beduh silüetine gömleklerde yer verilmiş. Birçok akademisyenin doğruladığı üzere kopyaları kasıtlı olarak bozulmuş ve yanlış çevrilmiş durumda. Ezoterizmin doğası gereği ehil olmayanların bu kitapta yer alan tılsım, dua ve simyaları denemesini engellemek adına bileşenlerin bilerek manipüle edildiği söyleniyor. 2022'de Amina Inlouz, Şemsel Muarif, The Son of Knowledge, An Arabic Grimoire, A Selected Translation adında yeni bir çeviriyle eseri tekrar ele aldı. Günümüzde bilinen şekliyle Urdu dilinde ve Türkçe olarak kopyalarının olduğu biliniyor. Kesin olmamakla birlikte Türkçe kopyasının Millet Kütüphanesi'nde özel izinle görülebilen bir bölümde muhafaza edildiği belirtiliyor. İka taşları. İka taşları ilk olarak bilim dünyasının ilgisini 1966 yılında çekti. Dr. Javier Cabrera doğum gününde üzerinde kazınmış semboller bulunan bir taş hediye alır. Fakat doktorun daha çok ilgisini çeken şey taşın üzerine kazınmış olan tarih öncesi bir balık resmiydi. Taşı getiren çiftçiyle sohbet eden doktor, çizimleri kendi yaptığını söyleyen çiftçinin tam doğru bilgi vermediğini anlar. Birkaç taş satın alan profesöre her defasında daha fazla taş getiren çiftçinin bu sürede getirdiği kadar taşı yapamayacağına kanaat getirir ve çiftçiye taşları nerede bulduğunu söyletir. Çiftçi yine hala gizemini koruyan Nazca çizgilerinin yakınlarındaki bir mağarada bu şekilde hazırlanmış taş yığınlarının olduğunu ifade eder ve 15.000 adede yakın taşı profesöre satar. Taşlar farklı boyutlardaydı ve renkleri gri-siyah renk tonlarındaydı. Andesit içeren volkanik özellikle taşlardı. Gravürler taşın renginden daha açık fakat oyuklar daha koyuydu. Bilim insanları bakterilerin binlerce yıl süren bir aşama sonucu taşın etrafında oluşturulan koruyucu tabakanın kazınması sonucu ancak altta kalan taş dokusunun bu şekilde görünebileceği sonucuna varmışlardı. Hatta bazı kazınmış kısımlarda yine bu bakteri tabakasına da rastlamışlardır. Bu da taşların çok eski olduğunu kanıtlamıştır. Taşlar organik madde içermediğinden karbon metoduyla tarihlendirilmesi yapılamıyor. Ama taşların üzerindeki haritalar incelendiğinde yapılan analizler 13 milyon yıl kadar öncesini işaret ediyor. Taşlardan oluşturulan bu kütüphanede insanın melez ırklarına ait çizimler, eski hayvan türleri, kayıp uygarlıklar ve felaketlerle ilgili çizimler yer alıyor. Bazı taşlar kalp ve beyin ameliyatlarını gösteren çizimler içeriyor. Dinozorlara binmiş kaslı insanlar, hücre bölünmesi, kan damarları, sezeryanla doğum, teleskopla gökyüzünü inceleyen biri ve kayıp kıtaları ifade eden haritalar yine taşlara çizilmiştir. Atlantis ve Lemuria'yı resmetmiş olabilirler belki. Ne dersiniz? Ayrıca dinozorların 60 milyon yıl önce yok oldukları düşünülüyor. Resmedilen insana ait anatomik özelliklere yaklaşık 2 milyon yıl kadar önce görmeye başladığımızı düşünürsek, farklı bir insan türünün dinozorlarla yaşamış olduğu gibi bir durum söz konusu. İlginç bir diğer durum ise uzay üssü barındırdığı iddia edilen bir bölge. Yine fazla uzakta olmayan bir nokta olan Machu Picchu, yüksek oranda demir barındırdığı için farklı bir elektromanyetik enerjiye sahiptir. Bu nedenle bölgenin eski astronot denilen uzaylılara ev sahipliği yapan bir uzay üssü barındırdığı yönünde bir inanış var. Ve Nazca sembollerinin farklı uygarlıklara bu üssü işaret ettiği de iddia ediliyor. Tarihin gizemlerinde yolculuk yapmaya devam edeceğiz.